Herkese merhaba, ben Fatma Nur. Kitaplarıma bir düzene oturtturayım derken kendimi okuma günlüğü yaparken buldum desem yeridir. Öncelikle okuma günlüğü için kullanacağım defteri göstereyim size. Victoria Journal marka, sayfa kalınlığı 160 gram. Özellikle sayfası kalın olsun istedim. Çizim yaparsam diye, ekstra tablo yaparsam diye kalın olması daha çok işimi görür diye düşündüm. Yoksa kağıdın arkasında iz çıktığı için görüntü olarak hoş olmuyor. Bir de o şekilde olduğunda sayfayı kullanmayı pek istemiyorum. Bu yüzden özellikle kalın sayfalı bir defter seçtim. Ve craft kağıt tercih ettim. Konu kitapları olunca daha güzel görüneceğini düşündüm. Markalar görünecek. Bu yüzden reklam ve işbirliği yoktur diye belirtmeden edemeyeceğim. Yazım da birazdan hallice çirkindir diye bunu da belirteyim. Bunları açıklığa kavuşturduğumuza göre devam edebiliriz. Kitap kapaklarını Word'de hazırladım. Her bir kitap kapağının boyunu yaklaşık 2,5'a 4 santim olacak şekilde ayarlamaya çalıştım. Bütün kitaplarımın kapak fotoğraflarını çıkarttım. Hepsini önüme dizmek istedim. Önceliği okuduklarıma verdim. Daha önceden okuduklarım adı altına bir bölüm gibi bir şey yapmak istedim. Bu arada 3 tane kaseye okuduğum, okumadığım ve bilgi içeren kitaplar diye ayırmıştım. Okuduğum daha fazla kitap vardı aslında ama benim kütüphanemde olmadığı için eklemek istemedim. Aklımda özellikle kalan unutmadığım birkaç kitap vardı. Onları ekledim sadece. Lise ve üniversite yıllarında kütüphaneden olsun, arkadaşlarımdan olsun alıp okuduğum kitaplar ve benim okusun diye verdiğim ama bana geri dönmeyen kitaplar da çoktur. Birkaç sevdiğim kitabı geri dönüş umudu olmayınca yeniden aldığım da doğrudur. Sizler öyle misiniz bilmiyorum ama ben sevdiğim bir kitap olunca kitaplığımda o kitabı görmek beni mutlu ediyor. Neyse, konu okuma günlüğüydü. Biz ona geri dönelim. Sticker almaktansa Pinterest'ten sevdiğim görselleri çıkartmayı yeğledim. Eğer defteri daha sonradan kullanmazsam diye ölü yatırım olsun istemedim. Ama böyle düşündüğümden muhtemelen defter bitene kadar kullanırım. Zaten 2 yıldır düzenli ajanda kullandığım için kendimi tebrik ediyorum. Ajandamda kitaplar için ayırdığım bir bölüm vardı aslında ama nedense kitaplar için ayrı bir defterim olsun istedim. Ve işte buradayım. Bu arada ajanda videosu da çekmeyeli epey oldu. En son Mayıs'ta çektiğimi hatırlıyorum. Yılın başından sonuna kadar neler yaptığımı gösterdiğim bir ajanda videosu da çekebilirim aslında. Neyse, konu kitaplardı. Biz kitaplara geri dönecek olursak, kitap kapaklarını yapıştırmadan önce kategorilere ayırmaya karar verdim. Önceliği seri kitaplara verdim. Seri kitaplar genellikle fantastik bilim kurgu tarzında. Bu tarzı çok seviyorum ama arada romantik, dram, polisiye ve tarihi kitaplarda okuduğum oluyor. Hayal gücümü kamçılayan kitaplar okumayı çok seviyorum. Bu dünyanın içine girmeyi çok istiyorum dediğim kitaplar da oluyor. Belki de anime izlemeyi bu yüzden seviyorum. Onların da insanın hayal gücünün ötesinde olan şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu arada birazdan ses tonunda farklılık olabilir. Ben kayıt yaparken yanlışlıkla ses kapalı kalmış, mikrofon açıktı. Sonra ben kapatmıştım, telefondan kayıt yapayım demiştim. O sırada bir karışıklık olmuş. Meğerse mikrofonu kapatmayı, yani aparatını çıkarmayı unutmuşum. Öyle bir sıkıntılar yaşadım. Bu yüzden muhtemelen birazdan seste bir farklılık olacak. Bunun nedeni bu. Şimdiden size söyleyeyim dedim. Kalan kısmı yaparken anlatarak devam ediyorum. Videoları hızlandırıp üzerine ses kaydı yapmam mı daha iyi oluyor izlerken, yoksa videoyu çekerken anlatarak mı daha iyi oluyor bilmiyorum. Bu videom 2 part gibi oldu. Hangi kısım daha iyi olmuş yorumlara yazın lütfen. Son isyan, ölüm ömrü, daha sonra virüs kodu, daha sonra bunu buraya yapıştıracaktım. Bu üçünü buraya mı yapsam ki? Bu üçünü oraya yaparsam şu üçünü de buraya yaparım. Araya cinayet romanı sıkıştırmışım gibi oldu ama aslında bu üçünü oraya yapıştırsam daha mantıklıydı sanki. Neyse, yapıştırdım artık. Bu kitapları daha önce okuduğum için değerlendirme kısmı yapmak istemedim. Değerlendirme kısımlarında kendimce düşündüm ki okuduğum ve sevdiğim kitapların değerlendirmesini uzun uzun yaparım. Genelini yoksa yine normal bir şekilde okuduğum tarihi yazacak şekilde düzenleme yaparım diye düşündüm. Bu da tatlı bir seriydi. Romantik. Daha sonra bunun birçok kitabı çıktı. İlk kitaba çok benzediği için devamını okumak istemedim ben. Bu üçü idealdi. Bence güzel oldu bu ilk sayfa. Şimdi buraya geçtik. Şu adamınkileri de dini kitaplara yapıştırayım bence. Zaten o tarzda. Yazarın kitaplarına da ayrı bir hayranım. Yazım dilinden mi kaynaklı bilmiyorum. Anlatım tarzı çok güzel.
Simyacı'ya bayılmıştım. Zaten daha sonra Veronica Ölmek İstiyor'u çok hoşuma gitmişti. Ama aynı zamanda bu iki kitabı da çok güzel. Aralarında bir değerlendirme yapacak olsaydım hangisini seçerdim? Muhtemelen Simyacı seçerdim ama yine de diğerleri de çok güzel. Dini kitaplar hakkında yorum yapmayacağım. Yanlış anlaşılmalar olmasın diye. Ama bu kitabı neden yayın evinden kaynaklı muhtemelen. Yani nasıl anlatsam bilemedim. Yani okudum ama sonra dedim ki ben bunu niye okudum? Yani bir kaynak yok, bir şey yok. Neye göre belirtmişler anlatılan şeyleri. En son 200 sayfada İmam Gazali ile alakalı şeyler vardı. Bu adamın 3 kitabını daha okumuştum. Onları çıkarttırmamış mıyım? Bir saniye hemencik. Evet, bu adamın 3 kitabı daha vardı. Çıkartmayı unutmuşum. Şu an bulamadım. O yüzden bunu ona göre yapıştırmak istiyorum ve bir kase daha okumuş kitabım vardı ve buraya sığmaz. Bir daha kesmem gerekecek. Ben bunu nasıl gözden kaçırmışım bilmiyorum. Şurayı bir daha çıkarmam lazım. Bir saniye, hemen orayı bir daha ayarlayacağız mecbur. Nasıl yapacağız? Şuradan bir tane daha. Bunu da bu kadar yapıştırdım. Umarım yırtılmaz. Nasıl yapalım? Heh, çok iyi. Tamam. Bunu da şöyle yapıştır. Tamam. Şimdi sorun şurada. Şuraya 3 tane mi yapıştırsam? Şunu bence şuraya yapıştırayım. Buraya şu 2 beyaz kitabı yapıştırayım. Şununla beraber. Evet. Gel bakalım yapıştırıcı. Ben de zaten dedim bir an. Bir sürü okuduğum kitap vardı. Nasıl az oldu sanki bu kadar sayfa diyordum. Sonradan meğerse kaseleri ayırdığımı unuttum. Bir kasede de daha okuduğum kitap. Yani onu da kategori şeklinde ayırmamıştım. Karışık biraz. Ondan dolayı köşeye koymuşum. Yeni fark ettim. İlk fark ettim. Sonunda fark etmiş olsaydım daha üzücü olacaktı. En azından bitirmeden fark etmiş oldum. Aslında yazara göre yapıştırsam daha iyi. Evet. Çektim. Hatta bu adamın 4 taneydi. Bir kitap da olacak. Heh, buldum. Steven Zweig diye okunuyor muhtemelen. Yanlış telaffuz ediyor da olabilirim. Bilinmeyen bir kadının mektubu kitabını çok beğenmişken bir kadının yaşamından 24 saat kitabı o kadar yormuştu ki beni okurken. Aşırı ayrıntı anlatıyor. Ama aynı yazarın Olağanüstü Bir Geceyle Leiden'da Dün kitapları güzeldi. Sanırım bir tek bu bir kadının yaşamından 24 saati beğenmedim. Beğenmek de denmez. Gel çok yormuştu beni. Bir Kuzey Macerası, Yıldız Gezgini. Bu ikisi aynı yazar sonuçta. Cenk London'ın da Martin Eden kitabını okumayıp bunları okumam başta biraz tuhaf oldu ama Martin Eden kitabı muhtemelen alınacaklar listeme eklemem gereken bir kitap. Çok merak ediyorum onu. Bayağı övüyorlar. Bence muhtemelen övülmeye de değer çünkü bu iki kitabını çok hoşuma giderek okumuştum. Ay'a Yolculuğu yeni bitirdim. Bunu bence 2024'e yapıştırayım. Umarım zaten öyle bir hata yapmamışımdır. Evet, Anna Karenina'yı da bu yıl bitirdim. Bunları karıştırmayalım. Bunları öyle köşeye ayıralım. Suç ve Ceza önceden okuduğum. Hatta dur o listemi bir çıkarayım. Oradan bakayım. İnşallah yanlışlıkla yapıştırmamışımdır. Sophie'nin Yolunu bu yıl okumuşum. Yanlışlıkla bir onu yapıştırmışım da artık yapıştırdık. Yapacak bir şey yok. Kalsın orada. Çıkartırsam yırtılır mı? Yırtılır. Çünkü A4 kağıdına çıktı aldığımız için çok narin oluyor bunlar. Çabuk yırtılıyor. Neyse kalsın artık, öyle yapacak bir şey yok. Bu alta ne yapalım? Böyle bir şey buldum, hemen yapıştırdım. Son sayfamıza geldik. Son sayfamıza da şunları. Gece Yarısı Kütüphanesi'ni de bu yıl okudum. Ahali'yi de bu yıl okudum. Neyse, hatırladığım eski kitaplar olursa artık buraya yapıştırırım ya da buraya bir kaç sayfa kalırsa bir şey yaparım. Bu kitabı arkadaşlarım doğum günümde almıştı bana. Çok beğenerek okudum. Yıldız Ateşi. Gerçekten güzel bir bilim kurgu kitabıydı. Bu da seri bir kitapmış. Karanlık Zihinler. Ofiste kim bıraktıysa bırakmış. Yıllarca durdu. Ben dedim artık sahibi de yok, alayım dedim. Aldım. Okudum, güzeldi de. Devamı alınıp okunabilir. Filmi de varmış hatta. Birincisini izlemiştim. Güzeldi. Hatta bir filmi var sanki. İkinci veya üçüncü filmi yok bence. Çekmemişler her zamanki gibi. Kürk Mantolu Madonna'yı da okuyalı çok oldu. Zaten ondan 2 tane çıkarmışım. Muhtemelen tekrar okuyup güncel okuduğum yerlere de diğer çıkardığım olanı yapıştırırım diye düşündüm. Ay, ters yapıştırıyordum. Bu hiçbir fikrimiz yok. O kadar güzel bir kitaptı ki. Aslında bunu bilgi içeren kitaplar bölümüne yapıştırabilirim. Çünkü öyle bir kitap. Bunu lisedeyken okumuştum. Adı farklı geldiği için unutmadım. Aklımda kalmış. Cinayet romanıydı diye hatırlıyorum. Bence Mardin, Urfa taraflarında bir yerde geçiyordu konusu da. Efsaneyi bence geçen yıl okudum, bu yıl okumadım. Güzel bir kitaptı bu da. Barbarossa'nın hayatını anlatıyordu. Bu ünlü korsan. Keşke sahilde Kafka'yla sınırın güneyindekine yan yana yapıştırsaydım. Yeni fark ettim. Aynı yazardı sonuçta. Bunu da buraya yapıştırayım. Bunun 3 kitabı daha var. Daha sonra yanına çıkartıp yapıştırırım. Zaten bu ilk kitabıydı. Küçük Prens'ten de vazgeçmiyoruz.
Bu Sırlar Uçurumu'nu da lisedeyken okudum. Yani gerçekten çok güzel bir kitaptı ve 3 harfli marketlerden birinden almıştım. Hiç bu kadar güzel çıkacağını düşünmemiştim. Daha Brown hakkında zaten bir şey demeye gerek yok. Adamın adı yetiyor. Bence bunu da mı buraya yapıştırsam? Ama o da bilimle alakalı. Ama roman şeklinde okunuyor. Böyle oturup da arada bir okuyayım diyeceğiniz kitap değil. Baştan sona okumanız gerekir ki kafanız karışmasın. O yüzden bunu da buraya yapıştırayım, evet. Evet, diğer kitaplara da bir bakayım. Şöyle bir kapatalım. Sonra bir daha açalım. Burası gördüğünüz gibi katlandı. Muhteşem, evet. Bu yazıyı da bir daha düzeltmem gerekecek. Buradaki mantığı anladınız mı ama? Mesela daha önce okuduğum kitaplar en azından hepsi aynı kategori içerisinde gibi oldu. Bunu zaten bullet journal yapmayı düşünüyorum. Onda da muhtemelen aylık kısımları böyle yapacağım. Ben yeni sayfaya geçelim. Önce bunları yapıştıracağım. Bence okulsuzluğun ilk kitap bu tarafta olmalı. Burada ne işi var? Burada dedik bitkiler, doğayla alakalı şeyler. Bunlar da büyük kitap olduğu için böyle alt alta yapıştırmak daha mantıklı geldi. Sanki kapağa bakınca büyük kitap olduğu belli oluyormuş gibi bende. Neyse, ben biliyorum büyük olduğunu. Öyle söyleyelim. Mesela şu kitap da diğerlerine göre büyük gibi duruyor ama aslında normal kitaba göre kare versiyondaydı. Öyle çok da büyük değil. Sadece tipini kare yapmışlar. Yaklaşık 1,5 sayfalık, bazıları 2 olmak üzere hikayeler var kediler hakkında. Güzel, eğlenceli bir kitap. Masa şu an kendi içinde bir savaş alanı oldu. Devirip duruyorum. Alfabe de ilginç bir kitaptı. Aslında biri söylemişti. Sonra ben de çok merak ettim, aldım. Alırken de sonra bu Can Boğaz'dan çıkarı gördüm. Sonra dedim bunu da alayım. İşte merak. Yine büyük harfle başlayalım. Hadi bakalım. Bu sefer yazabilecek miyiz? Bence başardım. Silginlikler. Hadi resim yapan insanım. Yazımın düzgün olması gerekir. Ama içler acısında. Neyse. İyi oldu. Sadece bir renk mi kattım? Alta bir çizgi atalım. Oh. Çerçeve mi yapayım? Bence böyle iyi. Hiç daha fazla bozmayayım. Şimdi ben şöyle bir şey yapmıştım. Zarf yaptım. Dün akşam bununla uğraşıyordum. İnternetten bakılsa zarf alacaktım. Almayı unutmuşum. Daha sonra geri kırtasiye gitmeye üşendim. Zarfın şurasına okunacak, yani kitaplığında olup da okumadığım kitapları çıkarttırdım. Onları koyacağım. Onu da buraya böyle yapıştır. Buraya mı? Amacı buna ayrı sayfa yapayım. Daha mantıklı. Hatta süslü püslü bir şey mi yapayım? Okumadığım kitaplar. Aslında yılbaşı, bence bunu buraya yapayım. Buraya da 2025'in çizelgesini yapayım. Çok daha mantıklı olur gibi. Buraya bir başlık atarım. Okumadığım kitaplar diye. Bunu da süslerim. Bunu buraya yapıştıracağım. Direkt pataküle yapıştırayım mı? Önce yapıştırayım. Yapıştırayım. Çok kararsız kaldım. Neyse, bir iki dakika düşünüp geliyorum. Şimdi biraz önce kurşun kalemle yazdım ama beğenmeyince bir daha sildim. Şuradan başlayacağız. Ama bence bunu en son çizeyim. Önce yazayım yine. Buraya gidince renk daha koyu geliyor. Şimdi bu zarfı yapıştırayım. Aslında zarf yeşildi. Yazıyı da yeşil mi yazmalıydım bilemedim şu an. Ben bunu yapıştırdım. Şimdi içine kitaplarımızı koyalım. Şöyle hem size göstereyim hem böyle düzenleyerek koyayım. Bir Delinin Anı Defteri, Agatha Christie'nin Makalat, Ahmet Ümit, Gurur ve Önyargı, Vadideki Zambak, Ecrin, Sarıkamış. Aslında bunu da daha önceden, yani ta ilkokulda falan, ilkokul mu oluyor? Yok, ilkokul, ortaokulda okumuştuk. Ama hiç hatırlamıyorum. Dedim tekrar okuyayım, öyle dedim yapıştırayım. Oz Büyücü. Bu da annem getirmişti, okumadım. Yıllardır duruyor, dedim artık okuyayım. Su Üstüne Yazı Yazmak, İçimizdeki Şeytan, 6. Koğuş, Birlikte Bir Yaşam Kurmak. Bunu da ekoloji serisiyle beraber almıştım. Yani bitkilerle mi alakalı yoksa normal roman mı bilmiyorum. Aslında okuduktan sonra ona göre kategori edip yapıştırırım muhtemelen. Ayşe Sokağı, Bir İdam Mahkumunun Son Günü, Kan Yemini, Çırak, Hortlak, Agatha Christie, Agatha Christie, Agatha Christie,
Gizli Bahçe, Genç Şuit'in Acıları, Antika Titanik. Bu da kitap almıştım. Yanında hediye gelmiş. Neyle alakalı olduğuna pek bir fikrim yok ama kapağı çok farklı. Senin Suçun Değil, Zeliş, Bir Muhteşem Güneş, Mutlu Prens, Beyaz Zambaklar Ülkesi, Şato. Aslında Şato'nun da bence bir 50 sayfasına kadar okumuşum. Sonra okumayı bıraktım. Araya bir şeyler girmişti. O yüzden dedim tekrar okuyayım. Yani daha da hatırlamıyorum. En baştan okumam lazım. Agatha Christina, Halüsinasyon, Agatha. Şimdi ne kadar çok Agatha var. Çünkü kadın kitaplarını çok seviyorum. Muhtemelen içinden birkaçını da okudum. Çünkü üniversitedeyken kütüphaneden alıp okuyordum. İnsanların Dünyası, Dünyalar Savaşı, Yeni Başlangıçlar Mevsimi. Bunların hepsi zarfımıza giriyor. Sizce bunları 2026'da bitirebilir miyim? Çünkü bunları bitirmeden yeni kitap almayacağım diye kendime şart koydum. Bence bunun üstüne sticker yapıştırayım. Nasıl bir şey yapıştıralım? Bence kelebek sticker'ı güzel gider. Kelebek yapıştırayım. Şu kelebek mi, şu kelebek mi? Dur bir keseyim hemen. Bence güzel durdu. Tamamdır. Buraya da masa sallandı. Kamera masada olunca masayı çok sallamamam gerekiyor. Şu an onu fark ettim. Evet, cetvelimizi alalım. Şimdi cetveli aldın ama ne yapacaksın önce onu söyle diyorsunuzdur. Buraya yıl boyunca hangi günler kitap okuduğumu listesini yapacağım. Aslında güncel şu an kullandığım ajandada böyle bir şey yapmıştım ama ben dedim ki okuma günlüğümde olsun. Daha önce bence bir başlık atayım. Başlık atmadan önce günleri yazayım ki kaç sıra olacak onu bileyim. Bence direkt yazayım şuradan itibaren. Bu arada kendi günlüğümde haftalık olarak yapmıştım. Burada aylık yapacağım. Oh, sığdı. Sığmayacak diye korktum. Şimdi hemen çizgimi çekeyim. 1'den 31'e kadar çektim. Aynı şekilde bu tarafı da hemen çerçeveye alıyorum. Burada da önce bence yazayım ki kafam karışmasın. Bazıları diyordur patiküde çizdin hiç planlamadan. Daha önce çünkü çok görselini araştırdığım için direkt yapıyorum. Şu aralara çizgi atacağım. Çizgi atınca daha güzel görünecek gibi geldi. Aralara da mı atsam? Sanki aralara da atsam daha iyi olacak. Şimdi diyeceksiniz, üşenmiyor musunuz tek tek çizmeye? Çizmeyince psikolojik olarak daha kötü etkileniyorum. Yani şu an çizmesem bile muhtemelen yine çizerdim bunları bir süre sonra. Ne böyle deyip. Aslında damga serileri var. Temu'da da görmüştüm. Onlardan alabilirim. Hem yazım da çirkin aslında. Harfleri alırsam yazma konusunda daha iyi olabilir. Ama onların da harf büyüklükleri farklı olanlar var mı acaba? Ben çünkü bazı yerleri büyük bazı yerleri küçük yazmayı seviyorum. Ana başlıkların büyük olması gerekir. Ben de böyle boş konuşuyorum ama videoyu düzenlerken o sesleri kapatabilirim. Sadece görüntü olarak izleyebilirsiniz. Bakalım zaman ne gösterecek. Konuşmam mı iyi yoksa susmam mı onu da bilemedim. Ben şu an konuşmaktan zevk alıyorum. En azından tek başıma yapmıyormuşum gibi hissettiriyor. Çevremde çünkü böyle kitaplarla içli dışlı olan gelip benimle kitap günlüğü yapacak biri yok. Şimdi geldik başlığa. Benim kalın uçlu kalemim yok mu acaba? Bununla yazıyorum ama hangi günler okudum? Hangi günler okudum? 2025. 25. İnşallah arkaya geçmemiştir. Evet, geçmemiş. Çünkü bu çok yoğun mürekkepli bir kalem. Arkaya da denedim ama yine de güvenemedim. Bu da şu an tuttuğum ajanda. Bunun da arkasına bir yere yapmıştım. Bu resim yaptım. Kitap okuduğum kısımlarda sarıyla işaretliyordum. Kaça? Bence Şubat'a kadar işaretledim. Çünkü 4-8. Bu muhtemelen Mart'tan sonrasını işaretlemedim. Bu da haftalık yapma gereksinimi duymuştum nedense. Bence şu şekilde aylık daha iyi oldu. Muhtemelen ortaya resim yaptığım için ikiye bölmüştüm. Aynen. Gene böyle resimler yapsam mı bilemedim bu defterime de. Olmadı vakit bulursam yaparım. Bence doldurma işini sonraya bırakalım. Hangi günler okudum? 2025 dedik. Buraya bence bir sticker güzel giderdi ya da bir kelebek mi yapsak buraya da? Bence bu kelebeği de buraya yapıştıralım. Bence iyi oldu böyle. Bunun da 01 elimde kaldı. O kadar güzel yazıyor ki tabii ki de reklam içermiyor bu videom. Bütün ürünleri ben kendim aldım. Ama bunun da 05'i vardı. Onu da seviyordum. Kalın yazdığı için başlıklar da güzel oluyordu. Şu an 01 ile yetineceğiz.
belki 4 rakamlı bir şey olur. Bir de toplam okuduğum kitap sayısı. Bu da muhtemelen 2 rakamlı olur ama şöyle bırakalım. Evet, boşluk oldu, iyi oldu. Onları yazmış olduk. 2025 yılında okuduğum kitaplar kısmına geldik. 4'e mi bölsek? Ben bir öyle görmüştüm, güzel duruyordu. Bence öyle yapalım. İlk ne okumuşuz? Sufi'nin yolu yok elimizde. Sufi'nin yolu buraya gelecek. Sonra Anna Karenina. Anna Karenina buraya. Tom Sawyer yok. Onun için çocuk kitabımız. Aslında çocuk kitaplarını da sayalım ya. Define Adası. Sufi'nin yolu şuraya gelsin. Anna buraya. Anna'nın altında Tom Sawyer. Hatta Tom Sawyer'ı Anna'dan önce okumuştum ben. Şöyle yapacağız. Üçünün resmi yok. Adını yazacağım çünkü. Gece Yarısı Kütüphanesi'ni okudum. Ey ahali bitmiş. Bence bu ikisini aynı anda okuyordum. Öyle tuhaf şeylerim var. Aynı anda 2 kitap okuyorum. Sonrasında Ay'a Yolculuk. Cinayetler Kulübü'nde şu an okuyorum zaten. Bitmek üzere. Bu şekilde yapıştıracağız. Ay'a Yolculuk da güzel bir kitaptı. Hiç bu tarz bir kitap beklemiyordum. Öyle sonunda şok oldum resmen. Hiç öyle bir son beklememiştim. Bu arada Cinayetler Kulübü'nü de okumuşum. Okurken fark ettim. Ama tabii hikayeleri hatırlamadığım için okumaya devam ediyorum şu an. Güzel bir kitap. Evet, geldik ayrıntılara. Şimdi boş olan kısımları mı doldurayım öyle öncelikle? Kesinlikle. Neydi? Bence ben şu listeyi şuradan çıkarayım, yanıma alayım. Yoksa yanlış yazacağım. Uzun bir kahve molasından sonra geri gelebildim. Benim minnoş kız da uyanınca biraz onunla ilgilenmem gerek. O yüzden dedim kalanını akşam devam edeyim. Aslında birazcık kamerayı kapatmışken kendim doldurmam gereken yerleri de doldurdum. Şimdi size onları göstereyim. Şurayı biraz düzelttim. Daha iyi oldu. Yani sticker falan mı yapıştırsam, üstünü geri kapatıp yeniden mi yazsam diye düşündüm ama bilemedim. Belki sonradan yaparım. Şu yazıyı düzelttim ama fark ettim ki gerçekten yine yamuk yazmışım. Artık yapacak bir şey yok. Biraz şu kısmı süsledim ki şu kısmın ayrı olduğu belli olsun diye. Bence böyle iyi oldu. Şuraya kitapları zaten çıkarttırdığımda yapıştıracağım. Bilgi içeren kitaplar kısmını ellemedim, aslında hala aynı duruyor. Okunacak kitaplarda buradaki kitapları saydım. 42 tane kitap var. En azından dedim listeyi oluştururken kendime öncelikle okumak istediklerimi yazarım dedim. Eylül 20'ye kadar işaretledim burayı. Biraz önce ajandamdan bakarak dolduruyordum. Nisan ayında zaten hastaydım. O ay komple okumamışım. Mayıs, Haziran ve Temmuz'da ilginç bir şekilde biraz memlekete gidip geldim. Biraz da ev taşıma telaşı derken neredeyse hiç okumamışım.
tabloyu görünce insan ister istemez üzülüyor ama Eylül'e girişim mükemmel. Hiç fire vermemişim. Eylül'ün birinden beri her gün bir sayfada olsa kitap okumuşum ama bende evet böyle bir mottom var. Bir sayfada olsa her gün kitap okuyacağım diye. O an mesela o gün dışarı çıksam bile, çok yorgun olsam bile eve geldiğimde açıyorum kitabı, bir sayfa okuyorum, yatıyorum. O alışkanlığı kaybetmek istemedim. 20 gündür de gerçekten güzel devam ediyormuşum ki Ağustos'un aslında 24'ünden itibaren sayarsak yaklaşık bir 30 gün olacak. Burada da bu şekilde bir genel çizelge gibi bir şey yapmak istedim. İşte toplam okuduğum sayfa yıl sonunda görebileyim diye. Toplam okuduğum kitap sayfası sayısını yazacağım. Bir de şöyle bir şey yapmak istedim. 365 günün toplam hangi günlerinde kitap okumuşum? Yani acaba 100 gün mü kitap okumuşum, 50 gün mü kitap okumuşum? Onların da sayılarını yazdım. Bakalım Ekim, Kasım ve Aralık'tan sonra her şey belli olmuş olacak. Burada kitaplar hakkında birkaç düşüncelerimi yazdım kısaca. Ve okuma listesi kısmını yaptım. Ve fark ettiyseniz cetvelle değil elimle yaptım. Yani cetvelle daha mı iyi yapmışım, evet. Cetvelle daha çok simetrik durmuş. Bilemedim. Bence cetvelle mi yapmalıydım? Neyse, olmadı, bir dahakini cetvelle yapayım. Şu an bakınca gözüme hoş görünmedi. Okuma listesi ayrıyetten kendime burada da yapmak istedim. O küçük kart çok karışık duruyordu. Sırayla güncel tarihe göre yazdım. Şu an işte Cinayetler Kulübü'ndeyim. Ondan sonra da seçebileceğim kitapları kurşun kalemle yazdım ki sonra buradan sileyim diye. Keşke numara da verseydim. Bu arada kendime şöyle bir şart koydum. Şimdi elimde 42 tane okunması gereken kitap var. Ama almak istediğim kitaplar da var. Ben de dedim ki kendi kendime her 5 kitap bitirdikten sonra kendime ödül olarak bir tane kitap alma hakkı koyayım diye düşündüm. Başta aslında 10'du ama sonra dedim ki 10 kitap bitirene kadar muhtemelen hevesim kaçar diye kendi kendime hevesimi de kırmak istemediğimden dedim 5 ideal diye düşündüm. Daha da başka bir şey yapmadım, aklıma gelmedi. Yine aklımıza gelen bir şeyler olursa yapabiliriz. Ben çok da ayrıntılı şeyler yapmak istemedim. Benim için şu anlık bunlar yeterli. Ben bir günlük daha almıştım buna benzer. Hatta aynı markanın. Şöyle göstereyim. Bunu da mor aldım. Aslında yeşil rengini daha çok seviyorum ama neden şu an yeşil almadığımı düşündüm. Burası altın yaldızlı. Parıltılar o kadar güzel duruyor ki. Bu da aynı şekilde noktalı. Ama bu kraft değil de normal düz kağıt. Ama bunun kalınlığı da 160 gram. Oldukça kalın. Çizime çok elverişli. Gerçekten bullet journal için ideal. Ama buna dedim bullet journal değil de izlediğim animelerin listesi gibi bir şey mi yapsam? Bu kitapta yaptığım gibi kapak resimlerini çıkartıp onları mı yazsam diye düşündüm. Hatta sevdiğim animeleri ekstra kolaj tarzında bir şey de yapabilirim. Yani sizce öyle bir şey mi yapmalıyım yoksa ajanda şeklinde mi kullanmalıyım, karar veremedim. Yani zaten 2026'ya girmemize az kala 2026 ajandaları bayağı piyasaya düşecek ama işte onlardan da hangisini alacağımı bilemedim. Bu yıl kullandığım Paperoya'nındı. Geçen yıl Macbook'unkini kullanmıştım ama ikisinden de memnunum. Açıkçası farklılık olsun diye farklı markayı seçmiştim. Şu anda da o yüzden hangi marka seçeceğimi de bilmiyorum. Journal mı yapsam ona da karar veremedim. Kafam karışık. Neyse ki daha 3 ay var. Bakalım neler olacak. Defterler bunlar. Bence kitap için kadife olanı ve craft olanı seçtiğim için mutluyum. Yazarken gerçekten daha güzel hissettiriyor. Evet, videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak ve yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz. Hoşça kalın.